Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'da ciddi bir konut krizi yaşanıyor. Ev bulabilmek gerçekten büyük bir sorun olmuş durumda. Özellikle de büyük şehirlerde, sanayi kentlerinde, öğrenci kentlerinde Avrupa'da yaşayanlar ev bulabilmekte büyük bir zorluk çekiyor. Kira fiyatları özellikle son bir yıl içerisinde yaklaşık ortalama Avrupa'da %25 oranında artmış durumda. Yine aynı şekilde ev fiyatları da %30 civarında ortalama Avrupa'nın pek çok noktasında, özellikle de az önce ifade ettiğim gibi büyük şehirlerde ciddi bir sorun olmuş durumda. Ev alabilmek artık hayalden öte başka bir şey değil. İçinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde patlayan sektörlerden bir tanesi olarak konut sektörünü gösterebiliriz. Değerli izleyicilerim, bizleri özellikle Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasından izleyen vatandaşlarımızdan bu konuyla ilgili çok sayıda yorum, mesaj, soru alıyoruz. Özellikle Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımızdan çok sayıda soru var. Hollanda'ya baktığımızda konut krizinin her geçen gün daha da arttığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki 20 yıl boyunca Hollanda'da yaklaşık 900 bin yeni konuta ihtiyaç var. Aksi halde ev fiyatları artmaya devam edecek. Kira fiyatları da aynı oranda yükselecek. Bakın değerli izleyicilerim, Hollanda'da satılan mevcut konut sayısı birbirini izleyen ikinci çeyrekte %13.4'lük oranla geçtiğimiz yıla göre geriye düştü. Hollanda İstatistik Ajansı yapmış olduğu açıklamada ev fiyatlarının 2020'nin 3. çeyreğine göre ortalama %17,5 arttığını ifade etti. Tapu Dairesi bu yılın 3. çeyreğinde 53.875 konut satışı kaydetti. Bu rakam geçen yılın aynı çeyreğine göre %13.4 daha düşük. Yılın ilk çeyreğinde 173 bin mevcut konut satıldı. İkinci ve üçüncü çeyreğinde düşenlere rağmen bu rakam hala 2020'nin ilk çeyreğine göre %2.7 daha yüksek. Mevcut konutların fiyatları tüm illerde en az %15 oranında arttı. Konut fiyatları Lahey'de %17.3, Rotterdam'da %15.3, Amsterdam'da ise %14.9 oranında büyük bir artış yaşandı. Değerli izleyicilerim, Hollanda'da şu anda çok acil bir şekilde 600 bin konuta ihtiyaç olduğu açıklandı. 20 yılda ise yaklaşık 900 bin konutun yapılması gerektiği ifade ediliyor. Şimdi bakın, aslında bu Hollanda'dan hareketle tüm Avrupa'ya baktığımızda özellikle Avrupa'nın büyük ülkeleri Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya gibi ülkelere baktığımızda, ekonomisi ileride olan ülkelere baktığımızda bu durumun hemen hemen hepsinde aynı olduğunu görüyoruz. Ancak siyasetçiler bu sorunu çözmek için maalesef hiçbir şekilde yatırım yapmıyorlar. Değerli izleyicilerimiz, evinden çıkmak zorunda olan insanlar daha yüksek kiralar ödemek zorunda. Ev almak isteyenler 1500 sefer daha düşünmek zorunda. Çünkü ev fiyatları fırlamış vaziyette. Yine aynı şekilde hakeza kira fiyatları da almış başını gidiyor. Ancak vatandaşın bu sıkıntısıyla siyasetçilerin Avrupa'da gerçekten ilgilenmediğini görüyoruz. Bakın, geçtiğimiz aylarda ben bir haber yaptım. Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız, hanımefendi, iki çocuğuyla beraber bulunduğu evden çıkmak zorunda olduğunu, evini bir başka kişinin satın aldığını ve kendisine çık dediğini söylüyor. Üstelik satın alan kişi de bir Türk. Evet. Yani diyor ki hanımefendi, benim gelirim belli. Sosyal yardımla geçiniyorum. İki çocuğum var. Biri ufak, ona bakmak zorundayım ve hastalıklarım var diyor. Ama kendisine hiçbir şekilde yeni bir ev imkanı sunulmuyor. Sosyale gidiyor. Kendisine verilen cevap 250. sıradasın. 250. sıranın kendisine 10 yılda bile gelmesi imkansız. Şimdi bu ve benzeri Avrupa'da yaşayan pek çok vatandaşımızın konutla ilgili sıkıntıları devam ediyor. Ama tekrar söylüyorum, siyasetçilerin bu işle ilgili adım atma niyetlerinin de bulunmadığını görüyoruz. Bakın, özellikle büyük şehirlerde 600 bin konutun inşası için yılda fazladan 1,5 ila 2 milyar avronun ayrılması gerekiyor. Ancak Hollanda, biliyorsunuz, şu anda siyaseten sıkıntılı günler geçiyor. Koalisyondu, yeni seçimdi vesaire derken Hollanda'da bu işe eğilen siyasetçi olmadığını görüyoruz. Saygıdeğer izleyicilerim, şimdi genel itibariyle baktığımızda bu durum aslında koronavirüs sonrası sadece konut fiyatlarıyla ilgili bir durum değil.
dünyanın her noktasında aynı sıkıntı devam ediyor. Enerji fiyatları artmış vaziyette. Baktığımız zaman gıda fiyatları da geçen yıla oranla en az %20 civarında yükselmiş vaziyette. Ama vatandaşın almış olduğu paralar aynı, vatandaşın sosyal yardımları aynı, vatandaşın sıkıntısı gerçekten her geçen gün daha da artıyor. Bakın Hollanda'da ciddi bir doğalgaz sıkıntısı var biliyorsunuz. Doğalgazın fiyatları ile ilgili sıkıntı var. Doğalgaz sorunu hani temin etmekte bir sorun yok ama doğalgazda uçan faturalar var. Bakın doğalgaz ve enerji faturalarının tavan yaptığı Hollanda'da hükümet vatandaşa destek amacıyla vergi indirimine giderek yüksek faturaların bir kısmını karşılamayı düşünüyor. Hollanda hükümeti Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı enerji kriziyle birlikte fiyatlarda yaşanan yüksek artışa karşı tüketici lehinde çözüm arıyor. Hep yapacağız, edeceğiz, arıyor, geliyor. Bakın. The Telegraph gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre hükümet hanelere gelen yüksek faturaların ortalama 400 euroya kadar telafi etmeyi planlıyor. Haberde hükümetin Hollanda'daki yaklaşık 8 milyon hane için vergileri düşürmek üzere 3 milyon avronun üzerinde kaynak ayırmasının beklendiği belirtildi. Diğer yandan haberde ev dekorasyonu mağazalarında harcanabilecek kuponlarla ev yalıtımı için 150 milyon avro sübvansiyon ayrılmasının hedeflendiği de belirtiliyor. Geçen hafta Maliye Bakanı yapmış olduğu açıklamada hükümetin tüketicileri enerji fiyatlarındaki ani artıştan korumak için gerekli önlemleri alacağını açıklamıştı. Haberde de ifade edildiği gibi açık bir şekilde Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinde faturalar önümüzdeki dönemlerde artacak. Bu net bir şekilde görünüyor. Aynı şekilde elektrik faturaları da artacak. Bunun bilinmesinde fayda var ama her ne hikmetse dünyanın en sosyal devlet olduğunu ifade eden bu ülkeler maalesef koronavirüs döneminde gerektiği kadar vatandaşının yanında duramadı. Yapılan sosyal yardımlara baktığımızda değerli izleyicilerim geçen yıla göre ya da önceki yıllara göre bir artış olmadığını gözlemliyoruz. Almanya'dan örnek vermek gerekirse mesela işletme sahiplerine, esnaflara bir önceki yılın cirolarının %70'i oranında bir yardım yapıldı ama işçiye, emekliye, dar gelirli olan ya da sabit bir gelirle geçinmek zorunda olan insanlara hiçbir şekilde yardım etmediklerini gözlemliyoruz. Yani 100 yılda bir meydana gelen böylesine sıkıntılı bir dönemde vatandaşının yanında olmayacaksın da hangi dönemde vatandaşının yanında olacaksın diye tabii ki bizler de soruyoruz. Çünkü bakın Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla görüştüğümüzde hepsinin söylediği bir şey var. Avrupa artık eski Avrupa değil. Eskisi kadar rahat bir hayat sürebilmemiz imkansız diyorlar. Bunun yanı sıra artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın geleceğe dair geçim kaygısı da her geçen gün artıyor.